Evet, herkese merhabalar. Tekrar Cihangir Üstad, Yunus Üstad'la beraberiz. Tarot serimizde kahraman yolculuğunda majör arkana kartları eşliğinde devam ediyoruz. Bugünkü kartlarımız dokuzuncu Ermiş kartıyla başlayacağız. 10 ve 11. kartları geçeceğiz. Yani kader çarkı ve adaleti inceleyip bugünü bitireceğiz. Hemen girelim sohbete. Evet, Cihangir Üstad'ım. Ermiş kartı çok gizemli, çok değişik. O yüzden sizin yorumlarınızı alarak başlayalım sohbetimize. Evet, Ermiş kartı özellikle Münzevilerin kartı olmasıyla ünlü. Dünyada Tanrı'yı arayıp kendi içinde bulmaya çalışan insanların büyük bir bölümü bu kart ile e, sıfat buluyor. E, Münzevi kartı tek rakamlı sayıların sonuncusu 9 numaralı kart. Fiziksel hayatın son evresinde olan yaşlı bir adamı, bir ermişi temsil ediyor. Hermit kelimesi yabancı dilde ermiş anlamına geliyor ve Hermes'ten geliyor. Ermiş sağ elinde bir lamba taşıyor. Bu lamba asırlar boyu gizli bilgileri bünyesinde saklamış olan gizli örgütlerin ifadesi. Bilgelik ışığını asırlar boyu bu ezoterik okullar sağlamış vaziyette hepinizin bildiği gibi. Bu ezoterik okulların tamamının piri de Hermes. Münzevi'nin asası insanın hayattaki tek kalıcı desteği olan bilgiyi ifade ediyor. Münzevi sağduyuyu, aydınlanmayı, felsefeyi, içsel bilgiyi ve meditasyonu da temsil ediyor. Dolayısıyla doğulu bilgiler ile doğrudan bağlantılı olan bir kart, ermiş kartı. Ermiş ışığı arayan her kişinin yardımına koşmaya hazır olduğunu anlatıyor. Hakikate ancak tefekkür yoluyla ulaşabileceğimizi ifade ediyor. Kişi kendi içine dönmeli, içindeki ermişi aramalı ve kendi ışığını kendisi bulmalıdır diyor bu kart bize. Ancak bireyin görevi de bu aşamaya ulaşmak ile bitmiyor sevgili dostlar. Eğer ermiş olmak son olsaydı bu kartın son kart olması gerekirdi. Dünya kartının yerinde olması gerekirdi. Halbuki bu kart 9 numarada, neredeyse yolculuğun ortalarında bile değil, daha başlarda. Kişi olduğum dediği anda henüz olmamış olduğunun ifadesi. Bir birey kendisini olmuş gibi hissediyorsa henüz olmadığının anlamı çıkıyor bunda. Bitirdim dediği anda başlangıcın da başında demek. Abdal bu durumun farkına vardığı ölçüde yoluna devam etme imkanı bulacak. Yani bir ermişle karşılaşma da yolun sonu değil. Kendisinin bir ermiş makamına ulaşması da yolun sonu değil. Ne papanın dine dayalı yolu, ne imparatorun maddi dünyayı inisiyeyi tekamüle yönlendirmiyor. Tekamülün yegane yolu ezoterizm, bunun da tek yolu Hermes'in yolu. Ermiş kartı ile kişi artık kendini bilme aşamasına ulaşmış vaziyette. Kendini bilme son derece önemli bir vasıf. Kişi kendini bilmediği ölçüde aydınlanmayı yaşaması mümkün değil. Ermiş bilinçaltımız ve bilinç ötesi arasındaki iletişimi kurabilme kapasitemizin geliştirilmesi anlamına geliyor. Üst bilinç ile ilişki kurmanın yegane yolu kendini bilmekten geçiyor dostlar. Abdal'ın bilgileri ve tecrübeleri sezgileriyle bu kart ile bütünleşmeye başlıyor. Sezgi hepinizin bildiği gibi en önemli vasıflardan bir tanesi. Aklın önderliğindeki sezgiyi kullanma kapasitesini elde etmeden kişinin yolunda ilerleyebilmesi ve tekamül ederek Tanrı'ya ulaşması son derece zor. Ermiş kartı bu bağlamda size hem yol gösterici bir rehberin karşınıza çıkabileceğini göstermesi açısından önemli. Aynı zamanda sizin ilk hedefinizin bir ermiş olmak kadar bilgili ve bilge bir insan olmaya doğru evlenmeniz gerektiğini öğretmesi açısından da son derece önemli.
Evet Yunus Üstadım, Ermiş Kartı ile ilgili sizin görüşleriniz, Hermes ile ilgili görüşlerinizi alayım. Çok teşekkür ederim değerli Cihangir Üstadım. Hemen ben de yine ödevimi yaptım. Ben kendi alanımda değerlendirmek isterim bunu. Şimdi Ermiş kartına sizin de söylemiş olduğunuz gibi Hermit deniyor. Bu da işte Hermes'ten geliyor zaten. Bunu da siz açıkladınız. Baktığımız zaman numerolojik değerine 9'la görüyoruz. Bu da ezoterik çalışmalardaki dokuzun anlamı da ki bazı ezoterik toplumlarda telaffuz edilmeyen veya gizli kalmış kelimelerden bazılarında burada 9 kelimesi bir insanın kendisini keşfetmesi anlamına geliyor. Yani içindekinin ne olduğunu bulması anlamına geliyor. Aslında kendi kendine bir inisiyasyon ritüeli gerçekleştirmesi anlamına geliyor 9 kelimesi. 7, 5, 3 gibi rakamlar da kutsal olarak kabul edilebiliyor bazı ezoterik çalışmalar yapan gruplarda. Baktığımız zaman Başak Burcu'nu temsil ediyor. Başak Burcu da yine e, detay üzerine çalışan veya detaycılığı ön plana çıkan ve içe dönüklükle ilişkisi olan bir yıldız. Neden? Burada da yine Başak Burcu'nun toprakla olan bağlantısına giriyoruz. Bu da yine yıldıznamede ve astrolojide ve Kabala'da şöyle açıklanıyor. E, Bu yine toprak kelimesi İslam tasavvufundaki hakikat mertebesiyle ilişkilidir. Hiçbir şey almadan veren yani doğurganlıkla ilintilidir Başak ve toprak elementi Başak Burcu. Burada da bilgiye ulaşma, içsel eğitmenlik, içsel öğretmenlikten bahsediyoruz. Sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi çok güzel bir noktaydı o da. Sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi e, e, bir kendini bilme, evet, kendini bil ilkesiyle e, ilişkilendirebiliyoruz. Arapçaya baktığımızda kelimenin ebced karşılığında biz mürşit kelimesini görüyoruz burada. Yani bu ermiş kartında. Veli anlamına gelir, aziz anlamına gelebilir veya hakikati arayan kişi anlamına gelebiliyor bu bizim mürşit kelimemiz ve veli kelimemiz. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bu ermiş, daha doğrusu tarot üzerinden söylemiyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Bu Kabala ve tasavvufa göre baktığımızda ermiş, tanrısal bilginin hiçbir zaman elde edilemeyeceği sonsuz bir arayış olduğunu gösteriyor. Ve burada da sonsuz arayışın da veliler için veya işte kendini arayanlar için, mürşit için hep bir arayışta olduklarını, bu çalışmaların hiçbir zaman bitmeyeceğini ve bu bir ömür boyunca tamamlanabilecek bir yol olmadığını gösteriyor. E, Yine biz Ebced hesabına ya da Gematria ilmine döndüğümüzde biz mürşit kelimesine 554 sayısına tekabül ettiğini görüyoruz Ebced hesaplamalarında. Bu da tasavvufta, İslam ezoterizmi, İslam tasavvufunda bilgelik ve rehber olan kişi anlamında karşımıza çıkıyor. Yine burada da ki Kenan Üstadımız daha önceki konuşmalarında, daha önceki programlarda söylediği insanı kamil ya da adam kadmon mertebesine ulaşan kişiyi temsil ediyor ermiş. Burada da yine içsel keşif, hakikate ulaşma çabası ve derin tanrısal bilgiye sahip olan bir kişi olarak görüyoruz bunu. Ermiş kartı İbranice'de gördüğümüz kadarıyla Yod harfiyle ifade ediliyor ki bu yukarıdan aşağı çizilen böyle bir küçük bir nokta gibi İbranice'de gösteriliyor. Yod harfi. Yod harfi neden Yod harfi? Çünkü Tanrı'nın yaratıcı olan
yaratıcı kıvılcımını temsil ediyor ki biz bunu Yahve ya da Yahava'da görüyoruz. Ya da kendime pay çıkarmak için söylemiyorum. Yunus kelimesinde yani Yonah'ta görüyoruz güvercinle. Yona İbranice'de yani benim adım Yunus İbranice'de güvercin anlamına geliyor ki bu da Tanrı'nın yaratma yani o ateş yağdırması, taş yağdırması dinameye oradaki yaratma gücün de temsil ediyor. Baktığımız zaman hayat ağacına yani Sefer Yesirah'a baktığımızda da çok özür diliyorum, Tiferet'i görüyoruz. Yani burada affedersiniz. Evet. Burada da yine nerede kalmıştık? Telefonum çaldı o sırada kusura bakmayın. Ha, hayat ağacında da güzellik, ilahi bilgilik anlamına geliyor ki bu da tiferet olarak karşımıza çıkıyor. Sadece tiferet değil aynı zamanda da heset yani merhamet ve lütuf arasında yer alan bir yolu temsil ediyor bu değerler. Şimdi burada önemli bir konu var değerli sevgili üstadlarım ve değerli dinleyenler. Burada güzellik ve bilgelik var. Fakat bilgelik e, eğer merhametle ve hakikatle ve bilgelikle birleşmezse o zaman insanlığın veya dünyanın çıkarına e, bir çalışma yapamaz olarak görüyoruz. Yani burada merhamet ve lütufla birleşirse, hakikatle, bilgelikle birleşirse, hikmetle birleşirse bilgelik, o zaman o zaman dünyanın daha iyi bir yer olması için bir şansa sahip olabiliyor. Ki bunda da biz daha önceki programlarımızda da yayınlarımızda da bahsetmiştim ben. Orada da işte Kabala'nın asıl özü dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek olarak bahsetmiştik. Şimdi Kabala'da da içsel bilgelik, bilgiyi dışarıda değil de içsel sezgilerimizde aramamızı söylüyor ki Zohar'da ve Mişna'da da biz bunları görebiliyoruz. E, Ermiş aslında kendini dünyadan soyutlamış ki daha hafta içi bizim yani bu yayının dışında hafta içinde konuştuğumuz grupta da bahsetmiş olduğumuz gibi vücudun artık bu dünyadaki değerlerden sıyrılmış olduğunu ve bu dünyadaki isteklerinden gereklerden sıyrılmış olduğunu ve ruhun vücudu tamamen kontrolü altına almış olduğunu ifade ediyor. Yine baktığımız zaman burada bir kelime var tasavvufta seyri sülük yani burada da aslında Bektaşilerde e, Yoloğlu Tarihin deniyor. yolculuğu, arayanın yolculuğu. Arayanın yolculuğu Bektaşilerde Yoloğlu deniyor. Babagen soyu deniyor. Dedeganlar genelde işte kan yoluyla yine işte Hazreti Ali'ye bağlandığını söylüyorlar. Bektaşilikten bahsediyoruz. Tasavvufta da buna seyri sülük deniyor. Yani gerçeği arayan, bilgiyi arayan, bilgiye ulaşmaya çalışan olarak görüyoruz. E, bilginin, ilahi bilginin kapısını aralayan bir inisiyasyon sürecini temsil ediyor. Yani aslında yine bilinen bazı hadislere dönebiliriz burada. Mesela diyor ki işte ben ilmin şehriyim. Ali ise kapısı. Ali'den geçip bana gelin diyor. Mesela böyle bir hadiste. İşte yani veya bilgi Çin'de bile olsa gidin bulun alın gibi İslam'ın vermiş olduğu bilime, hakikate veya bilgiye vermiş olduğu değeri gösteren bazı bilgiler. Ha, sadece değil, İslamiyet değil, diğer dinlerde de böyle bilgiye öncelik verildiği zamanlarda olmuştur. Bir diğer kısımda ezoterik felsefeye göre de içsel dönüşüm ve aydınlanma. Yani burada ışığa yani bilgiye ulaşma durumu söz konusu. Benim ilgimi çeken kısımlardan bir tanesi değerli Cihangir Üstadım. Siz bu konunun üstadısınız. Birlik sizsiniz. Ben Fener'in içinde
bir Davut yıldızı gördüm. Magen David. İbranicesi Magen David olarak geçiyor. Bu yıldızı aslında bilgeliğin ışığı, yani içsel hakikati temsil eden bir ışık olarak görüyoruz. Bu da Kabala'da da bir benzer anlatım var, benzer bir anlam var. Biz bu ışığa Kabala'da, İbranice'de or deniyor. O-R, yani or. Bu da tanrısal ışık, ilahi bilgiyi gösteren ışık anlamına geliyor ve bununla aydınlanmayı temsil ediyor. Baktığımız zaman aslında bilgenin elinde tuttuğu bu ilahi bilgelik, sahip olduğu ve bunu ilahi bilgiyi insanlara bir yol gösterici olarak elindeki asasıyla beraber tuttuğu fener aslında bu bilgelik yolunu anlatan, aydınlatmayı anlatan bir süreç olarak karşımıza çıkmış gibi geliyor bana. Bir yeri de Davut Yıldızı'nın yine iç içe geçmiş olması. Yani bunu biliyoruz, işte iki üçgenin, birbirine ters yönde olan iki üçgenin birbirine geçmesiyle oluştuğunu biliyoruz. Bu üçgenin de, yani biz bunu yine hermetik öğretilerde makrokozmos ve mikrokozmos olarak görüyoruz. Yani aşağıdakiler ve yukarıdakiler felsefesine gidiyoruz. Yani aşağıda yukarıda ne varsa aşağıda da o var. İslam tasavvufunda biz bunu salınır tüba dalları eser Allah deyu deyu şiirinde Yunus Emre'de duyuyoruz. Yani kökler ve dallar ilkesi, bunu çevirebiliriz. Kabala'da adam kadmon kavramını görüyoruz. İslam tasavvufunda da burada kamil insanı görüyoruz. Yani bu ilahi ışığa, ilahi bilgeliğe sahip olmuş, çalışmaları sonucunda ele geçirmiş bir bilgelik görüyoruz. Bu da her iki din arasındaki tasavvufi veya mistik anlayışın ne kadar birbirine bağlı olduğunu aslında görebiliyoruz. Ben daha fazla sözü uzatmayıp hem seyirciye hem de sizlerin de canını çok sıkmak istemiyorum. Sözümü ben değerli Kenan Üstad'ıma bırakayım. Teşekkür ederim Cangür Üstad'ım. Kenan Üstad'a geçmeden önce ben sorunuzu yanıtlamak isterim. Lütfen. Bu Ermiş'in elindeki laterna veya fener Hı hı. aslında tanrısal bilgeliği, tanrısal hakikati bünyesinde taşıyor. Sizin de söylediğiniz gibi Evet. altı köşeli yıldız hakikatin bir sembolü olmakla birlikte bir fenerin içinde olmasının çok önemli bir anlamı var. Hı hı. Bu diyor ki her şeyden önce kendini bileceksin. Hı hı. Ardından kendini bulacaksın hakikat içerisinde ve daha sonra da kendinin içinde onu, yani Tanrı'yı bulacaksın. Buna ulaşmadan tekamül etmen ve ileri aşamalara geçmen mümkün değil diyor. Bu bağlamda görmek lazım. Hakikatin ışığına herkes kolay kolay ulaşamaz. Bu noktada Kenan Üstad'a sözü bırakıyorum. Kenan Üstadıma geçmeden önce ben de küçük bir şeyler söyleyebilir miyim? Hemen çok. Tabii Bu üstad, tabii. Davut Yıldızı benim çok Sen ilgimi coş çekti. yeter ki. Efendim? Sen coş, sen coş. Ben sonra girerim. Şimdi bu Davut Yıldızı, yani Magen David, benim çok ilgimi çekmişti çocukluğumdan beri. Hep de görüyoruz böyle sağda solda. Biz bunu cami işlemelerinde de görüyoruz. Yani birçok caminin işte kubbesinde var, duvarlarında var. Tabii ki Davut Yıldızı'dır bu. Ama bir de çok ilginç bir durum var. Topkapı Sarayı'na gidenler olursa veya gittiyseniz, orada da tılsımlı gömleklerin üzerinde bunların içine yazılmış belli büyüler var. Bu çok önemli. O büyüler de işte padişahın üzerine bu gömlekleri giydiriyorlar. Padişaha giydiriyorlar ve ok batmasını işte veya sağ çıkmasını, savaştan sağ çıkmasını sağlayacak belli büyüler yapmışlar. Onlar da çok hoşuma gitmişti. Sonra onları ben başka kitaplarda da buldum. Onu da başka bir zaman konuşuruz. Kenan Üstadım, çok özür diliyorum. Lafınızı kestim. Buyurun efendim. Estağfurullah üstad. Tabii bu kart gerçekten önemli bir kart. Burada çok fazla sembolizma var. Bir kere önce hızlı bir sembolünden üzerinden geçelim. Ben Campbell'in anlatımında bunun kişinin gerçek adı olarak anlatılmasını çok önemli buluyorum.
Çünkü dikkat etseniz biz daha kartların 9'undayız. Daha 21 numaralı karta var. Yani toplam 20 kart ama sıfırla başladık ya. O yüzden kartların daha Toplam sonunda 22 kart sıfırla toplam beraber. 22, bu yani sıfırla başlayıp 21'inciye bitecek. 20. ile beraber hani tekamülümüzle ilgili çok ileri aşamalara gideceğiz. O yüzden daha bu insanın erdiği anlamına gelmiyor. Bir kere onu anlatmak lazım. İkincisi bu bir yolculuk. Bu yolculuk nasıl başladı? Bu yolculuk işte ruhun bir evrene doğmasıyla, sonra anne babaya doğmasıyla, anne babanın konfor alanını geride bırakmasıyla, kendi yoluna çıkmasıyla, ki Cihangir Üstad'ın üzerinden geçtiği kartlar özellikle gücü önceye alıyor. Yola çıktıktan sonra belli bir güç topluyor. Güç çok önemli. Mesela bildiğim kadarıyla Aleister Crowley daha sonrasında bu kartları tekrar orijinal haline getirip gücü sonraya 11'e getiriyor. Ya 10 muydu 11'i hatırlamıyorum. Fakat ikisi de tartışılabilir. Fakat bu yolculukta güç önemli. Çünkü insanın egosunu belli bir şekilde o gücünden değerlenmesi lazım ki önüne çıkacak engelleri aşsın mantığı var. Fakat buradaki Ermiş kartındaki espri şu. Bir şekilde yola çıktı ve yola çıkmasıyla beraber de ki bunu anne babasının evinden ayrıldı. Kendi hayatımıza uyarlayalım. Derler ya, askere gittim adam oldum. Ya evlendim işte, ev kurdum, o zaman anlamaya başladım. Şimdi bildiğimiz dünyadan yavaş yavaş kendi içimize yolculukla da buna ilişkilendirmek lazım. Burada kişinin gerçek adını bulması, kendi konforundan çıkıp ya evet bir ben var benden içeri noktasında kendi içine yolculuğa çıkmasıyla bence çok önemli. Bu kendi içine yaptığımız yolculukta psikolojik olarak anlatıma bakarsak hepimiz bir sonsuz ölümsüz ruhuz. Okyanusun parçası olan damlalarız ve ten kafesine enkarne oluyoruz. Kapalı şuurla geliyoruz ve seçtiğimiz oyunu bir şekilde bilmeden oynamaya başlıyoruz. Hatırlamamız gerekiyor. Ezoterizmde her zaman insan hatırlar diyoruz. Bu yolculukta insan doğal olarak özünü unutuyor. Özüne yüksek benlik de diyebiliriz. Bu arada bizim özümüz kamil benlik olmak zorunda değil. O yüzden ikisini ayıralım. Potansiyel olarak insan içinde her şeyi barındırsa da bu kader oyununda bir yüksek benlikle doğuyor. O yüksek benlikten yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Önce mizaç giriyor, ondan sonrasında dışarıdan aldığı tesirler giriyor. Anne babanın koşullandırması, kültür, toplum, alt kimlikler, bütün bunlar yavaş yavaş tesirler oluşturarak o tesirler bizde bazı izlenimler oluşturuyor. Gurdjieff bunu çok güzel anlatır. O izlenimler duygusal yanmalar ya da coşmalar yaratabiliyor ve buna göre de biz bazı çocukluk kararları alıyoruz, savunmalar geliştiriyoruz, telafiler geliştiriyoruz. Bu da bizim değerlerimizi, tutumlarımızı, davranışlarımızı geliştiriyor. Kaldır kendi aradan çıksın ortaya yaradan dediğimizde bütün bu süreci geriye doğru kaldırmak gibi çok ağır bir şey var, süreç var. O yüzden de bir sürü kendimizi böyle hani soğanın kabuklarını soyar gibi kat be kat soymak, özümüze gitmek gerekiyor. Özümüzün içinde o damlanın içinde olan, dürülü olan hakikat bilgisi var. O yüzden o bir fenerde açmak gerekiyor. Ama onu bulup kendi önüne fener yapan, yani kendi özüyle hizalanan, yani özümüz yaralı egomuzla bir nevi onun perdeleriyle biraz önce anlattığım gizlenmiş durumda. Ve insanlar birbirleriyle sohbet ettiklerinde de topluma girdiğimizde de her zaman için kendimizi ideale ettiğimiz mış gibi davrandığımızda de bir ayrı bir katman daha koyuyoruz. O yüzden yaşamımız bizim bir maskeli balo. Doğal olarak insanın kendi o gerçek adını yavaş yavaş hatırlamaya başlaması bu yolculukta önemli. Burada buna bazen bir gevrekçi çocuk olur, bazen bir insanın karşısına çıkan dede olur, bazen otobüste oturursunuz. Çok tatlı bir teyze olur. Pazardan dönüyordum. İki lafıyla dünyanızı dağıtır. Bunlar benim başıma geldi. Ben bunu geyik diye anlatmıyorum. Yeri geldiğinde işte sokakta geçerken birisi iki laf atar, bir düşünürsünüz. Haftalarınız, aylarınız geçer. Ya da bir ne diyeyim, okuduğunuz kitaptan bir pasaj, Matrix bir film izleyerek, yani orada sizi içinize döndüren bir şeyler olur. Kişisel yolculukta her şey önce taleple başlar. İnsanın önce talep etmesi lazımdır. Ondan sonrasında ona lebbek diye cevap verir tasavvuf anlamda. Ve tabii ki herkesin alacağını alması için de izin var. Şimdi bu noktada kendi içimize bu izinden yavaş yavaş dönmek için hayatı içine de atlarken
özümüzde olan yolculuğun başladığıyla ilgili bence bu kart. Kişinin gerçek adını bulması. Daha sonrasında mesela biz kader çarkını inceleyeceğiz. İnsanın bitince kaderini bulması lazım. Kendi çağrısını bulması lazım. Önceki ve sonraki kartlarla bakmak bana süreç olarak önemli geliyor. Çünkü kendi içine, kendi gerçek gücünü hatırlamak çok önemli. Ben mesela kendi aile hayatımdan iş hayatına girdiğimde hiç düşünmediğim bazı başarı imza atınca, evet ya, bir dakika ya, benim farklı bir güç alanım da varmış. Ben bunları da yapabiliyormuşum. Çünkü ana babanın bize verilmiş olan Aden cennetinin bir nevi konforundan çıkıp kendi alanınızı yaratmak, orada ayaklarınız üzerinde durmak hiç kolay bir şey değil. Burada tabii ki biraz daha sembolizmeye girersek, Ermiş o yüzden çok önemli. Baktığınızda bembeyaz, özümüzün ışığını, nurunu yansıtıyor. Yani diyoruz ya, okyanus damlalardan oluşur. Damlaların toplamından büyüktür ama okyanus. Yani panenteizmden bahsediyoruz ve okyanusun damlaları doğal olarak onun potansiyelini içinde barındırır ama belli bir şekilde. Doğal olarak burada özümüzdeki bilginin beyazla anlatıldığı, sağ elde olması, onun bir nevi bizim, hani aşağısı yukarısı, sağ sol, gök yer, bunların hepsi esasında her şey tek bir noktada, tek bir zamanda oldu bitti. Biz sadece bunu biraz daha farklı algılıyoruz kendi dünyasal lineer zaman algımıza göre. Fakat hani sembolizm olarak bakarsak, Sufilerdeki her şey haktan alınır, halka verilir mantığı olduğunda gibi, sağ elin yukarıda olması bunun göksel özümüzle hizalanmış olduğunu gösteriyor. Sağ eldeki destek aldığımız değnek zaten aynı şekilde doğanın bir parçası. Ve ateş, hava, su, toprak, doğal olarak da bir nevi toprak elementiyle ilişkilendirelim bunu. O yüzden de hem ona dayanıyor, yani hem maddeye de dayanıyor ama maddenin üzerinde yükseliyor ayaklarını bastığı gibi. Ve ben burada bir de bir edep görüyorum. Yani insanın kendi gücünü bulmasıyla beraber hem kendine ilgili beğenme de olması, aynı zamanda bir edep de olması, bu yola çıkarken önemli şeyler. Tabii daha yolculuğun başındayız, yani ego hala cayır cayır. Yani 22. karta, 20 numaralı karta geldiğimizde ego ile işimizi yavaş yavaş bitirmeye başlayacağız. O yüzden burada bu özümüzün ışığı olarak algılamak bana çok önemli geliyor. Ee, Şimdilik bu kadar olsun. Evet. Peki bir sonraki karta geçiyoruz. Kader O şarkı. da kader çarkı kartımız. 10 numaralı tarot kartı kader çarkı kartı. Her yaşam sürecinin bir kaderi var. Budizmin bu çarka verdiği isim zorunluluk çarkı. Her birey bu kaderi yaşamak ile görevli, yükümlü ve zorunlu anlamı çıkıyor. Türkler biz buna çarkı felek diyoruz. Her birey bu görevi yerine getirmek zorunda, kaderini yaşamak zorunda ama kendi özgür iradesiyle de kaderine küçük dokunuşlar yaparak bunu olumlu yönde değiştirme kapasitesine de sahip bir yandan. Yani her şeyi kadere bırakmak, kaderciliğe terk etmek durumu söz konusu değil. Aynı zamanda kadere ufak ufak müdahaleler yapmak imkanı da elimizde. Çarkın dış çemberine iyilik ve kötülüğün sembolleri olan Anubis ve Tayfun yerleştirilmiş vaziyette. En üstte adalet kılıcını taşıyan hareketsiz Sphinx duruyor. Evrensel bilgeliğin kusursuz dengesini anlatıyor. Çarkta Anubis yukarı doğru çıkıyor. Bir yılan ile sembolize edilen Tayfun ise aşağı doğru iniyor. Ancak kader çarkı sürekli döndüğü için bu ikili de sürekli bir biçimde yer değiştiriyor. Yani Tayfun bazen yukarı doğru çıkabiliyor. Anubis bazen aşağı doğru inebiliyor. Ve bu sizin kaderiniz oluyor. Bunu yaşamak zorunda olduğunuz bir evrenin içinden geçtiğiniz anlamına geliyor. Kartın kenarlarında görülen 4 adet melek bu Ezekiel'in kendi görüngüsünde bahsettiği 4 baş melek ile doğrudan ilintili. Bunlar aslan, boğa, insan ve kartal ile gösterilmiş vaziyette. Her birinin kucağında birer adet kitap görüyoruz. Bu kitaplar Ezekiel'in
Gökler kitapları dediği dört temel kitabı ifade ediyor. Aynı zamanda Aslan Ateş burcu ile ilintili, Boğa Toprak burcu ile ilintili, Su insan ile ilintili, havada Kartal ile ilintili. Yani su Kova ile ifade edilirken havada Kartal ile gösteriliyor. Kader çarkının üzerine oturmuş olan elinde kılıç tutan Sphinx insanların kaderine hükmeden varlık olarak anlatılıyor. Sphinx yarı insan, yarı hayvan olmasının yanı sıra bu çizimde hem dişi hem de erkek özellikleri olan hermafrodit bir yapıda. Dolayısıyla bir cinsiyetsizle karşı karşıyayız. Yani kader çarkından kurtulan bir insanın herhangi bir cinsiyet taşıması gibi bir durum söz konusu değil. Bunu anlatıyor. Sphinx'in kader çarkının üzerinde resmedilmiş olması onun aynı zamanda kamil insan mertebesine erişmiş olduğunu da gösteriyor. Kader çarkının yönü doğrultusunda insan ölümle inişe geçiyor ve tekrar doğumla birlikte hayata doğru yükseliyor. Sphinx bu döngüden tamamen kurtulmuş ölümsüzlüğün simgesi. Kader çarkı geçmişin geçmişte kaldığının, şimdi zamanın ileriye bakma zamanı olduğunun da ifadesi. Şimdi değişim zamanı. Her bireyin kendi kaderini değiştirme şansı mevcut. Ancak bu değişiklikler asla esas planı etkileyecek düzeyde meydana gelmiyor. Her birey kendi alın yazısıyla yüzleşmek zorunda. Ancak yine her birey kendi alın yazısını olumlu yönde dönüştürme şansına da sahip söylediğim gibi. Abdal kendini iyileştirecek olan olaylar ve deneyimlerden kaçamaz ve kaçmamalı ve bunlardan gerekli dersleri çıkartmayı bilmeli. İnsan gerekli dersleri çıkartabildiği ölçüde ilerlemesini de sağlaması mümkün olacak. Bu kart insanın kaderinin önceden belirlendiğini, ancak kaderi yenmenin de kişinin kendi elinde olduğunu bize anlatır bir özellikte. Kartın ortasında yer alan kader çarkının üzerindeki yer alan kelime taro. Taro kelimesi sonundaki T ile birleştirildiğinde tarot ile ifade buluyor. Aynı şekilde İbranice harfleri de görüyorsunuz. İbranice harfler de aynı manaya geliyor ve kralın yolu anlamını taşıyor. Yani tekamül yolu. Ortadaki çarkın içindeki çemberin üzerinde suyun, toprağın, havanın ve ateşin sembollerinin yer aldığını görüyoruz. Doğrudan ezoterizmle içli dışlı ve birebir örtüşen bir yapıya sahip diyeyim ve ben burada keseyim. Yunus Üstad'a çok söyleyeceği vardır bu kart ile ilgili. Sözü bırakayım. Tabii Teşekkür tabii ederim. sembol dolu burası yani. Efendim? Sembol dolu o yüzden diyorum yani. Nereden Tabii tabii. başlayacağımı bilemedim. Üstadı konuştururuz bol bol şimdi. Ben nereden başlayacağımı bilemedim açıkçası bu karta. Evet, Cihangir Üstadım'ın söylemiş olduğu gibi gerçekten çok fazla sembol var. Söylenecek çok şey var. Ben öncelikle teşekkür ediyorum. Tekrardan söz bana geldi. Çok da mutlu oldum. Yine tabii çarkın yani ya da işte bu dönen bir şey olduğu için çarkın kendi doğasında olan bir şey var. Bu da işte kaderin döngüsellik, değişim, talih ve ilahi düzenin olduğunu görüyoruz. Burada çarkın numerolojik değeri 10, yani bir döngünün başlangıcı, tamamlanma ve yeniden doğuş olarak görüyoruz. Bu da yeniden doğuşun sembolü de kimine göre işte anka kuşu, işte bu Firebird dedikleri kuş. Bu kuş her zaman kendini yenileyen bir kuş. Yani kendi küllerinden doğan bir kuş. Talihin yani kaderin döngüsel doğası, kadersel olaylar ve evrensel bir düzen var. Ki bunu Kenan Üstadım'dan biraz rol çalayım. O bu konularda biraz daha yetkin.
ve daha yetkin benden Vedik çalışmalarda, yani Vedik dinlerinde biz bunu şey olarak görüyoruz. Yani talihin döngüsel olayı, kadersel olaylar ve evrensel düzeni Vedik inançlarda biz evrene karşı gelinmemesi, evren zaten yapacağını yapacak. Sadece biz buna biraz zamansal olarak erteleme ekleyebiliriz gibi bir düşünce söz konusu burada. Kader çarkına baktığımızda biz Ebced hesaplamasında çark kelimesini dülab olarak görüyoruz. Dülab olarak görüyoruz Arapçada. Bu dülab kelimesinin Ebced çalışması son yaptığında 48'e tekabül ediyor. Bu da 48 ezoterik olarak da 12'nin 4 katı manasında. Bu da o 12 burç, 12 havari, 12 kabile, 12 imam gibi bazı düzenleri, açıklamaları bize dinsel bağlamda da bir açıklama sunuyor. Kadere baktığımızda kader kelimesi zaten Arapça. Yine 304'e tekabül ediyor. Bu 304 sayısı da ilahi yazgı veya daha önceden bilinen anlamı taşıyor Arapçada ve ilahi yazgı anlamına geliyor. Bu da çarkın nasıl işlediğini, işlediği konusunda bize bilgi veriyor. Kader çarkı ve Kabala'ya baktığımızda İbranice harflerde burada kaf kelimesini, özür dilerim, harfini görüyoruz. Kaf aynı zamanda kaf harfi İbranice'de avuç anlamına geliyor. Avuç anlamına geliyor ve insanın kaderinin nasıl şekillendiğini bazı kaynaklarda avuçlara bakılarak söylendiği, bilindiği, tahmin edildiği söylenmekte. O yüzden fallarda ve tarot biliminde bu elle olan teması ve avuç içindeki çizgilerin özellikle Doğu mitoloji, özür dilerim, Doğu inançlarında, Orta Doğu inançlarında el içindeki çizgilerin nasıl önemli olduğunu görüyoruz. Yine hayat ağacında heset, yani az önce söylemiş olduğumuz gibi merhamet ve netzah, yani zafer sefiraları veya başarı sefiraları arasında yer almakta. Tanrısal lütfun değişikliğini de ve bu tanrısal lütfun hem değişkenliğini hem de döngüselliğini bize göstermekte. Burada İbranice harflerin yerleştirildiğini görüyoruz. Burada bu İbranice harfler rastgele yerleştirilmemiş. Burada Tora yazıyor. Tora'yı daha doğrusu hecelerin yerlerini değiştirdiğimizde rota olarak okuyabiliyoruz ve bir de tersten okuyoruz. Bu da özür dilerim, tersten değil, bir de harflerin yerini değiştiriyoruz. Burada da taro o kelimelerini buluyoruz. Burada da bu sırasıyla da bu kelimelerin anlamları ilahi yasa, yani Tora, mistik ilahi yasa, kaderin dönüşü, yani kader hep aynı olmayacak, bir dönüşüm sağlayacak ve sonrasında da en son kelimede taro mistik bilgiyi işaret göstermekte bize. Burada dört köşede dört sabit burcun olduğunu görüyoruz. Aslan, boğa, kartal ve meleği görüyoruz burada. Hayat ağacının dört elementiyle birebir bağlantılıdır. Aslan burcu ateş, boğa toprak olarak görüyoruz. Boğa burcunu toprak elementiyle. Kartal ise akrebin dönüşmüş hali, yani su olarak karşımıza çıkıyor. Melek ise burada kovayı temsil ediyor. Yani ben Kabala'ya göre bunu çeviriyorum. Melek ise kovayı temsil ediyor. Bu da hava. Hava elementiyle yakından alakalıdır. Orta kısmında Yahve sembolü var. Bu Tanrı'nın adının farklı harf kombinasyonlarını içeren kutsal bir anagramdır. Bunu nerelerde görüyoruz biz? İşte Musa'nın 6. ve 7. kitabında görüyoruz ki Tora ve Tanak 5 kitaptan oluşuyor. Burada bazı semboller Tanrı'nın gizli, söylenemez, tamamen yasaklı isminin kullanıldığını görüyoruz. Evrensel Kabala bağlamında baktığımızda ise kaderin
ve olayların e, evrenle ya da ilahi olanla, ilahi yaratıcıyla veya en kutsal olanla bir iş birliği veya paralel yürüdüğü anlamını çıkartıyoruz. Çark bilgeliğin döngüsel doğasını temsil ediyor. Burada bunu görüyoruz. Bir de e, şimdi baktığımız zaman direkt bir de çok özür diliyorum, Anubis'i görüyoruz kılıçla burada. Şimdi yine ezoterik çalışmalarda e, bir şey var. Yani gerçeklik değişebilir. Burada tam olarak bazen Türkçe'de yanlış kullanımlar olabiliyor veya işte terimlerin, kelimelerin anlamları yer değiştirebiliyor. Terimlerin içi boşaltılabiliyor. Fakat gerçeklik ve hakikat birbirinden farklı şeylerdir. Gerçeklik değişebilir. Fakat hakikat hiçbir zaman değişmez olarak algıladım ben burada. Ki Kabala'da da hakikatin hiçbir zaman değişmeyeceğini gösteriyor. Yani Anubis'in elindeki kılıcın ben hakikatin keskinliği. Sphinx'in elindeki Ha, kılıcın. özür dilerim, özür dilerim. Yes, evet haklısınız. Sphinx'in elindeki kılıcın hakikatin hiçbir zaman değişmeyeceğini bize gösteriyor. Hermetik ilkelere baktığımızda da yukarıdaki yine aynı şeyi söyleyeceğim, ben tekrar edeceğim. Yukarıdaki de aşağıdaki gibidir. Yani yukarıdaki bu çarkın döndüğünü gördüğümüzde biz anlıyoruz ki bazen yukarıda olan aşağıda, aşağıda olan da yukarıda olacaktır. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Ben sözü e, değerli sevgili üstadım Kenan Kolda'ya devredeyim. Biraz fazla konuşmuş olabilirim. O yüzden özür dilerim. Kusura bakmayın lütfen. Buyurun. Estağfurullah Üstad, yani şu an geldiyse konuştuysan vardır, hepimizin alacağı, senin de aktaracağın vardır. Teşekkürler. Ya ben şimdi bu kadar sembolizma içinde esasında biraz sembollerden ayrılarak hayatın çatır çatır içine inelim istiyorum bunu anlatırken. Çünkü bizim bu incelediğimiz felsefeler, metinler, öğretiler, doktrinler eğer bize hayatta bir işe yaramıyorsa hepimiz biz açıkçası filozof olarak kalırız. Yunus Üstadım'la da konuştuğumuz gibi hepimizin o bilgiyle ne yaptığımız, oradan yani filozofun bilgisiyle nasıl ezoteriste dönüştüğümüz, oradan da nasıl mistiğe dönüştüğümüz çok çok önemli. Sonra zaten simyacı olabiliriz. Diyeceğim şu ki e, yani kurumsal global firmalar çalışırken Türkiye'de de dünyada da dolaşma fırsatım oldu. Çok az insanın içindeki çağrıyı gördüğünü fark ettim. Ve şöyle bir şey var. Hepimizin bu dünyada bir yaşam tiyatrosunda bir yeri var. Nasıl eşyanın tabiatı varsa ontolojik ve de epistemolojik olarak, yani varlık birimi olarak ve de bilginin felsefesi olarak hepimizin bir yeri var. Hepimizin doğal olarak bu dünyada da bir geliş sebebi var. Yani şimdi bugünkü modern anlatımlarda diyoruz ki her şeyi olabilirsin. Ya şu örneği veriyorum ben. Düşünsenize. Cüce bir arkadaşınız var ve siz diyorsunuz ki çok inanırsan Kerim Abdülcabbar olamazsın. Düşünebiliyor musun bakışlara? Yani ve sonra diyorsun ki yeterince inanmadığın için olmadı. Yani şimdi günümüzün geldiği kişisel gelişimdeki üzücü yerlerden birisi. Ya da mesela bakın ben bunlara şahit oldum benzer şekilde. Bir cenazeye girip cenaze acısı içinde o kişiye yeri geldiğinde hemen ezoterik, mistik, klasik bilgileri verip hani acı çekme, acı çekmemek hamlıktır mesajı vermek. Şimdi insanlık olarak bu kadar bilgiyle geldiğimiz yerde şunu kaçırıyoruz. Herkesin yaşaması gerekenler var, her şeyin zamanı var ve herkesin bir eşyanın tabiatı, bu varlık tiyatrosunda bir yeri var, bir oyundaki rolü var ve bu rol değişiyor. O yüzden de bazı insanlar kendi rollerini bilinçli oynuyorlar. Çok daha derin bir çağrı hissediyorlar ve açıkçası kulvar değiştiriyorlar. Nasıl demir yolunda, tren yolunda bir anda makas değişir ya da Hanya'ya giderken Konya'ya gidiyorsun ya da tersi olabiliyor. Güneye yola çıkıyorsun, doğuya gidiyorsun ve genelde de şöyle bir şey oluyor. Neyi yapmam dersek, neye de nerede ekstrem konuşursak onunla da sınanıyoruz. Şimdi kader çarkı, ben kahramanın yolculuğu olarak daha çok bakmak istiyorum. Çünkü kendi hayatıma bilmiyorum şunu yaptınız mı? Ben kendi hayatıma bu kahramanın yolculuğunu 10 sene önce uyguladım ve gerçekten çalıştığını görüyorum. Başka insanlarda da çalıştığını gördüm. Şimdi buradaki mantık şu: insan yavaş yavaş kendi
içine doğru gerçek adını anlaması için ermiş oluyor. İçine dönmesi gerekiyor. Ve içine dönmesi de insanın doğal olarak şoklarla oluyor. Herkes iyi güzel, kötü çirkin, doğru yanlış, adil adil olmayan, yani bir nevi evrenin Rahman Rahim ilkeleri diyebileceğimiz olumlu olumsuz şoklar yaşıyor, içine dönüyor ve orada daha sonra ne görüyoruz? İnsan bir çağrı buluyor. Bunun gerçek hayatta şu örnekleri. Kaç tane günümüzün hastalıklarından biri kanser. Çevrenizde bir sürü insan eminim vardır. O kanserden sonrasında kurtulduysa apayrı yola gitmiş. Yıllardır yapamadıklarını yapmış. Belki mühendis doktordu. Diyor ki ben artık yavaş yavaş dünyayı dolaşacağım. Ya da olmadık çok kötü bir ilişkideydim. Ben artık anladım ki bu ilişki bana yani zarar veriyormuş. Ya da tam tersine şunları gördüm bazı insanlarda. Evet, okeymişim ama ben kendime zanların içine hapsetmişim. Özümün istediği bu değil. İlişkilerini değiştiren insanlar olabiliyor. Şimdi dışarıdan bakıldığında ya oğlum manyak mısın, kafayı mı yedin falan derken bu insanlar bir çağrı görüyorlar. Tabii ki çağrı da önce bir delice geliyor insanın içine ve insan geri geldiğinde kurumsalda sıkışıp ya benim istediğim bu değil, ben zaten bir şey gibi, bir makine gibi kendimi kurmuşum. Hani bazı oyuncaklar vardır ya, çocuklara aldığımız, kurarsın, duvara çarpar geri döner bir daha o odanın içinde ama aynı alan içindedir, onu koyduğunuz yerde. Ben oyunu değiştirmek, mekanı değiştirmek ve kendi oyunumu oynamak istiyorum. Bize biraz önce özümüzün nasıl davranışlara kadar kaplandığını anlattığım o perdelerde insan bu çalışmayı yapınca şunu görüyor. Esasında kendimizin değil başkasının hayatını yaşıyoruz. O yüzden de bu çağrı bazılarımıza çok ruhsal bir yolculuk olarak geliyor. Bazılarımıza belki ben Mars'a gideceğim, dünya değiştireceğim olarak geliyor. Bazılarına belki ben yaşadığım bu köle hayattan sonra bütün Moğolları ve Türkleri birleştireceğim, doğuya hakim olacağım diye bir çağrı geliyor. Cengiz Han mesela, ki Cengiz Han Harzemşah'tan ona gönderdiği elçiler, elçinin başı kesilip gönderilmese muhtemelen batıya gelmeyecekti. O da ilginç bir hikayedir mesela. Doğru. Doğru üstad. Geçen Şimdi gün derste anlattım. Çok haklısın. tabii tabii yani ve bu arada açıkçası Harcemşah, Azemşahların oraya falan da kendi de gitmedi. Yani dört tane savaş köpeğiyle gitti. Yani o genelde Çin'le başka tarafları fethetti. Neyse yani ya da mesela onun ordularına dur diyen Memlük Sultanı Baybars'ın hikayesi. Aynı kölelik. Bak hepimiz aynı kölelikten gelen bir başkası. Yani şimdi hayatta sadece kendimiz değil. Bütün tiyatroya baktığımızda gerçekten eşyanın tabiatını görmek mümkün değil. Her çağrı İlla ruhsaldır, çağrıdır hatasını ben 10 sene önce yaptım. Hatta şu hatayı hatalı sözü ediyordum. Hayalin varsa gerçekten yaşıyorsundur. Herkesin bir hayali var. Bazılarının hayali belki çok para, belki kadın, belki erkek, belki cinsellik. Ama herkes kendi kaderi oyununda oynaması gereken oyunu oynuyor. Burada tabii ki kulvar değiştirmek gibi şeyler var ama ben kendime göre söyleyeyim, bana göre de altını çiziyorum. Hayatta öyle bir kavşak değişiklikleri oluyor ki orada bir bakıyorsunuz çok ciddi, hani o Sphinx'in kılıcı gelip tık diye kesebiliyor. Anubis'in orada rengi kırmızı mesela. Şimdi Anubis yer altına indiğinde ruh Mısırlarda 42 tane şey soruyor o eleman. İşte zina yaptın mı? Çaldın mı? Çırptın mı? Dikkat ettiyseniz 10 emre benziyor bu. Hah, Ee, evet. Theravada Budizm'de yanlış hatırlamıyorsam 211 tane kadınlar, 300 küsur tane erkek rahipler için. Onlarda da böyle 527 tane mi ne ilginç sorular var. Yani onda kesmiş Allah'a şükür en azından 10'u bir, ama her inanç sistemi bunlar var. 7'lisi var, 12'lisi var, bir şeyleri var. Yani baktığınızda Anubis'in orada tuttuğu kapı bir nevi doğumla ölüm arasında o kaderin bir şekilde olacağı, yani kaderden kastım alacağınız deneyimlerin bir şekilde size yaşatılacağı. Nasıl olacağı bence bize bağlı ama işte biz bunun içinde bazılarımız daha belki ruhsal emellerle çalışıyor. Bazıları da daha maddi emellerle o çark onda işte. Fakat ikisi de kötü değil. Çoklu yaşam stillerine baktığınızda, silsilerine baktığımızda hepsi birbirini tamamlıyor. Doğal olarak burada önemli olan şey kader çarkımızın, yani kendi içimizdeki çağrının ne olduğunu bilmek. İçimizdeki o ses bizim özümüzün sesidir. Öz de tözden geldiğine göre o bir nevi Allah'ın sesidir diye tasavvufta bakabiliriz. Yani tasavvufta mesela söz Allah'a verilir denir. Çünkü insan sözü özüne verir. Öz de tözdendir. Töz de Allah'ın hakikatinden gelir. O mantıkla. O yüzden insanın kendi kaderini anlayıp, hissedip,
O yola gitmesi çok çok önemli. Tabii bu çark üzerinde ben biraz daha durmak istiyorum. O yolu buldunuz. Dediniz ki bir dakika ya, ben olduğum yere ait değilim. Bu toprağın çiçeği değilim. Ya da bu mekanın insanı değilim. Ya da bu yaptığım işte doğru değil. Bu ilişki doğru değil. Ya da bir dakika, bu toksik ilişkiymiş. Hayatınızı değiştirmeye başladığınızda çok daha zor. Bir, alıştığınız yere değil deplasmana geçiyorsunuz. İki, eskiye kadar yanınızda destekleyenler size çelme takmaya çalışıyor. Çünkü sizi korumaya çalışıyorlar. Çok nadir insan kanınızdan canınızdan olan bile içindeki çağrıyı destekle. Mesela Neo'nun içine bir çağrı geliyor değil mi? Bu arada insana çağrı ile alakalı diyor ki acaba diyor, olmaz diyor, yapabilir miyim, edebilir miyim? Bakın orada korkunç bir şey var. Kendimden de biliyorum, koçluk yaptığım insanlardan da biliyorum. 2500 saate yakın koçluk yaptım. O yüzden de çok rahat konuşuyorum. İnsanların en zorlandığı yerlerden bir tanesi içindeki gerçek çağrıyı bulmak. Ruhunun sesi mi yoksa şey mi, teninin sesi mi? Yani özünden mi geliyor yoksa maddesel bedeninden mi geliyor bu? Aklın mı, gönlün mü? İkisi arasında gerçekten bir farkı bulmak hiç kolay değil. Çağrının gelmesi ayrı, çağrı izlemek çok daha ayrı. Çağrıyı izledikten sonrasında bir de başka şeyleri bırakıyorsunuz. Bakın ezoterizmde de mistisizmde de her şey terk ile başlar denir. Bir talebiniz olur, bir çağrınız olur, taleple ilerlersiniz ve talepten sonra size bazı cevaplar gelir, bazı yollar gelir, destekler gelir ve siz terk ederek bildiğiniz o yaşamı anka kuşu gibi başka bir basamakta yeniden doğduğunuzda bu sefer arkaya dönemeyecek olursunuz. Heraklitos'un dediği gibi aynı nehirde iki defa yüzülmez. Köprünün altından da sular akmış geçmiş olur. Siz de başka olursunuz. O yüzden aynı yere geri döndüğünüzde dahi aynı yer olmaz. O yüzden yeri geldiğinde yurt dışında olan insanlar Türkiye'ye döndüğünde zorluk yaşayabiliyorlar ya da tersi olduğunda da. Ya Yunus Dağı'nda mesela bir ara Türkiye'ye gitti, orada zorlandı. Amerika'ya geldi. Çünkü ben Amerika'da büyüdüm ettim dedi. Şimdi bakın, bütün bunlara beraber bakmak lazım. Ben o yüzden bütün kullandığımız, öğrendiğimiz bilgilerin sahada, pazarda, sosyal yaşamda, patronumuzla yeri geldiğinde işte geri bildirim alırken, eşimizle çatışırken ya da çok sevdiğimiz bir maddesel hazla sınanırken bizim yanımızda olması için bu şekilde bakılması gerektiğini düşünüyorum. Özetle bağlıyorum. Herkes içindeki o hissi, ne diyeyim, çağrıyı derinden hissedemeyebiliyor. Ama bazıları da yani baktığınızda büyük bir para hırsıyla çok büyük para akümüle edeyim, biriktireyim. Belki de onun görevi bu. İlla ruhsal bir şey bulmak zorunda değil. Bazılarının kendi şarkında, kendi kaderinde o ruhsal hayatı yaşaması var. Ben şahsen kaderimi değiştirdim dediğinde dahi kaderini değiştireceğin içinde varsa diye düşünüyorum. Ama çok ciddi imkanlarımız da, yani yolları seçmek, nasıl olacağını seçmek gibi. İbn Muhittin abi der mesela, yani yıldızlar önemlidir ama yıldızların etkisinden kurtulmaktan bahseder. Ama bu etkiden de çok az insan kurtulabilir. Belki bir Hızır kurtulanlardandır. La mekan, la zaman olabilmek çok az insana olabilir. O yüzden de oraya gelene kadar, ki bu da bir izindir, bu da bir ilahi vazife görevidir ki oraya gelmek için zaten içinizdeki gücü kontrol etmiş olmak, egonun bir nevi Burak atına dönmüş olması gerekiyor. Doğal olarak diyeceğim her şey hayatın içinde bu içimizdeki çağrı bulmakta geçiyor. Mutluluğun sembollerinden de birisi bu. Eğer gerçekten özünüzle uyumlu, hizalanmış bir hayatı yaşayabilirseniz o zaman gerçekten maddesel hazların olması olmaması, bazı şeylerin olup olmaması daha az etkili. İnsanız sonuçta. Yeri geldiğinde parasızlıkla sınanacağız. Belki bir sıkıntıyla sınanacağız, hastalıkla sınanacağız ama insan özüyle uygun bir yaşam yaşadığını bilirse, bakın mutluluk, huzur, huzur illa mutluluk olmak zorunda değil. Bakın biz onu kaçırıyoruz. Mutsuz da olsanız huzurlu olabilirsiniz. Ve eğer düşünsenize, tarihte insanlar vardır. Mesela şu İrlandalı neydi filmi olan, hani e, Liam, e, Nelson. William Wallace. William Wallace'ın filminde Ha, de William anlatıyor. Wallace, evet. Adam, İskoç Üstad. William evet, Wallace İskoç. William İskoç. Wallace. İskoç. Adam belki acı içinde ölüyor ama adam esasında doğru olanı yaptı. Özüyle uyumlu olanı ve sevdikleri için doğru olanı yaptığını düşündüğü için huzurlu ölüyor. Bakın o an belki mutludur ya da değildir, onu konuşmuyoruz. O yüzden kendi çağrısını bulan ve bu çağrıyla ilgili her gün, her hafta
ona uygun bir basamak daha çıkabilen, yani kendi içindeki mabedini inşada her gün bir tuğla koyabilen insan sürüdeki insandan daha farklıdır. Sürüde de olmakta bir kader, sürüden ayrılmakta bir kader, sürünün üstüne çıkıp kamil olmakta. Yani ama eğer o çağrımızı bilir, özümüzle hizalanmış yaşayabilirsek orada apayrı bir tat var ve eğer o insanların, bazı insanların o kendilerine kanat takması, ilerlemelerini görürseniz bunu izleyin. Çünkü göreceksiniz ki mutlu insanlar kendilerini aşmak dışında bir şeyle uğraşmıyorlar. Ve mutlu insanların olduğu bir dünyada da, huzurlu insanın olduğu dünyada da daha az savaş, hırgür mücadele oluyor. O yüzden de kendi çağrımızı bulmak. Ama bakın üst çağrılar da farklı. Üst bilincimizin, özümüzün, tözden bize düşen pay olan özümüzdekini bulup da ilerleyebilmek çok büyük bir lüks, çok büyük bir ayrıcalık. Evet. Evet, geldik bugün inceleyeceğimiz son kartımıza. Adalet kartına 11 numarada. Adalet kartı Aleister Crowley ile Kenan Üstad'ın da söylediği gibi Arthur Edward White arasındaki çekişmenin sembolü olan kartlardan bir tanesi. White kendince adalet kartını 11 numaraya yerleştirmiş. Zira kaderin bize getirdiği bütün görevleri yerine getirdikten sonra karşımıza çıkan sınamanın ve yargılanmanın bu noktada olması gerektiğini düşünüyor. O nedenle 11 numaraya getirilmiş vaziyette. Adalet kartında bir tahtın üzerinde elinde adaletin keskin kılıcı ve şaşmaz teraziyi taşıyan bir kadının taht üzerinde oturduğunu görüyoruz. Bu kart ruhun yargılanmasını temsil ediyor. Ancak dengedeki kuvvetin varlığını sürdüreceği, dengesiz kuvvetin ilahi adaletin kılıcı ile yok edileceği anlatılıyor burada. Tabii burada yok etmekten kasıt ruhun yok edilmesi değil, ruhun yok edilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Sadece geriye dönmek ve hangi noktaya geriye döneceğimiz konusunda adaletin bize adil davranması hususunu beklemekten ibaret. Eğer terazide bir tüy ile tartılır ve kalbinizi oluşturan bu tüyün ağırlığının sizden yana ağır basması ile neticelenirse sonuç daha ileriye gitmeniz ve daha ötelere tekamül etmeniz mümkün oluyor. Adalet tanrıçasının gözleri bağlı değil. Halbuki hukuk düzeninde adalet tanrıçası genellikle adil olması için gözleri bağlı olarak resmediliyor. Tarot çizimlerinde ise bu göz bağlı değil. Bu gözün bağlı olmamasının nedeni adaletin dünyevi olarak sadece yerine getirilmesinden ibaret olmadığını bize anlatmak. Dünyevi değil, aynı zamanda ruhani bir adaletin de söz konusu olduğunu görüyoruz ki iki sütun ortasında oturan adalet tanrıçasının ruhani ve dünyevi sütunları aynı anda temsil ettiği ve ikisinin getirdiği yargılama yetisiyle beraber insanları yargıladığı anlaşılıyor. Arkadaki mor perde bu adaletin aslında Tanrı'nın bizatihi kendisinin adaleti olduğunu bize ifade ediyor. Yeryüzü kanunlarına göre değil, ilahi kanunlara göre de adaleti davranmak için gözlere bağlı değil adalet tanrıçasının. Adalet tarot için ilahi yargının tarafsızlığının sembolü aynı zamanda. Doğal karmamızın hatırlatıcısı ve yaptıklarımızın karşılığını mutlaka vereceğimizin bir ifadesi. Ne ekersen onu biçersin. Adalet kartı olgunlaşmanın kartı. Bu aşama tamamıyla kendimizden sorumlu olduğumuz dönem. Ne ekersen onu biçersin, tekrarlıyorum. Bu dersin alındığı zaman dilimini ifade ediyor. Kişi daima hak ettiğini alacaktır diyor. Ancak adil olmayı bilen bir insan tekamül yolunda ilerleyebilir. Eğer adil olmayı başaramamışsa gelişme yolunda geri basamaklara düşebilir.
Abdal'ın hedefine ulaşabilmesi için bu dünyada adil olmayı öğrenmesi bu nedenle zorunluluk. Evet, bu noktada daha fazla uzatıp dinleyicilerimizin zamanını almamak için sözü Yunus Üstadım'a bırakıyorum. Buyurun Yunus kardeşim. Teşekkür ederim sevgili Cihangir Üstadım. Çok teşekkür ediyorum. E, Ben yine Ebced'den başlamak isterim. Adalet kartı İslam ezoterizminde mizan, denge, ölçü ile ilişkilendiriliyor ve adalet bizim de bildiğimiz gibi ADL adlı kelimesi ile Ebced değerine baktığımızda 104 rakamını görüyoruz. 104'ü de biz yine eşit bölebilmemiz için 8'e böldüğümüz zaman 13 sayısıyla karşılaşıyoruz. Bu da dengenin ve düzenin sürekli olarak yeniden kurulduğunu ve aslında şöyle hakikat değişmez ama gerçeklik değişebilir ve anın gerçekliğinde adalet mekanizması da farklı çalışabilir. Bu da kişinin göstermiş olduğu e, davranışlara bağlı olarak adalet çarkı veya adalet mekanizması çalışmasında değişiklik gösterebilir. Yani haklı olan her zaman haklılığını koruyamayabilir. Yapacağı hareketler bu düzenin daha doğrusu bu adalet mekanizmasının nasıl çalışacağını tetikler. Baktığımız zaman biz 104'ü görmüştük. Mizan kelimesine baktığımız zaman 107'yi görüyoruz ve tek sayı. Tek sayı olması burada tanrısal düzeni ve Tanrı'nın tek olmasını ve mutlak adaleti yani hakikatin bir olduğunu gösterir. Değişmeyeceğini gösterir ki bunu biz yine e, yukarı bakan yani ilahi mertebeyi gösteren tek kılıç olarak görüyoruz ki Tanrı'nın hakikati değişmez. Kılıcı yukarı yönlü görüyoruz. Biz yine burada aslında yine yukarısıyla aşağısını görüyoruz ki burada sol elinde yani bizim sağımızda kalan elinde de yeri gösteriyor. Burada da bir adalet terazisini görüyoruz. Fakat adalet terazisi yine dünyaya yani bu, malkut alemine ait olduğu için orada yapacaklarımızla yargılanacağımızı temsil etmekte. Şimdi baktığımız zaman Kabala'ya ise Lamet harfiyle karşılaşıyoruz. Adalet kartında. Burada Lamet harfi öğrenmek, öğretmek anlamına geliyor. Yani aslında benim mesleğimle ilgili yani öğretmenlikle ilgili ve bilginin, adaletin ve ilahi düzenin nasıl aktarıldığıyla alakalı bir süreç bu. Hayat ağacında ise Gebura ya da Gebura güçle temsil ediliyor ki burada kılıçta gördüğümüz güç yani kılıcın kesici ve iş bitiren yani sonuçlandırıcı gücüyle sıfatıyla ilişkilendirildiğini görüyoruz ve yine Tiferet var elimizin altında. Bu da güzellik ve ilahi dengeyi temsil etmekte. Burada Gevura aynı zamanda da sert adalet ve disiplini cezayı gösteriyor ki bu da Yahudi inancında Yahudilikte Elohim'le e, örtüşür. Bu da hani cezalandıran yani esirgeyip bağışlayan taraf var. Bu Haşem oluyor Tanrı'nın ismi. Bir de cezalandıran, yargılayan kısmı var. Bu da Elohim'le gösteriliyor. Tiferet yine az önce bahsetmiş olduğumuz gibi güzellik, ilahi denge, merhamet ve bu iki sefirotun tam ortasında da ne var? Tabii ki adalet mekanizması, adalet yolu yani lamet var. Burada ilahi yasaların, ilahi adaletin değişmeyeceği, hakikatin değişmeyeceğini görüyoruz. E, Baktığımız zaman burada ben şeyi de anlatmak istiyorum sevgili üstadlarım. E, Bu kraliyet cübbesi kırmızı ve mavi gördüm orada ben. Hani biraz böyle mora kaçan bir şey var arkadaki perdede. Bu da yani mavi ve kırmızının karışımından oluşan mor bir renk var. Bu da yine dünyadaki otoriteyle tanrısal bilgeliğin arasındaki dengenin nasıl gösterildiğini bize
bize ifade ediyor. Başka ha bir de bu terazi burcunu göstermekte yanılmıyorsam. Doğru muydu? Terazi miydi? Doğrudur. Doğru. Ha, terazi burcunu gösteriyor. Yine burada gördüğümüz gibi daha fazla ben uzatmayayım lafı. Ben Kenan Üstadıma sözü devredeyim. Çok teşekkür ediyorum bana ayırdığınız zaman için. Sağ olun sevgili üstadlar. Teşekkür üstadım. Biraz önceki kartta bahsettiğimiz gibi Ermiş'le beraber kendi işine dönen ve daha sonra kendi işindeki çağrısını bulmuş olan kişi kendi kahramanlığı yolculuğunda yavaş yavaş olgunlaşmaya başlıyor. Bu kart olgunlaşmayla alakalı benim yorumuma göre ve olgunlaşma öyle bir şey ki insanın kendi içinde erdemleri geliştirmesi gerekiyor. İnsanın kendi içinde vicdanı palazlaması gerekiyor. Yani eğer ten kafesinde maddeye galebe çalacaksak vicdanın ışığın öne çıkması gerekiyor. Bu da doğal olarak belki de o mavi olan taştaki ışıkla olduğu gibi İnsanın idrakının, idrak kapasitesinin gelişmesiyle mümkün. Çünkü insanın tekamülü bir nevi idraklenmesiyle, şuurlanmasıyla mümkündür. Farkındalık kısa vadeli, şuurlanma uzun vadeli. Ve bu noktada hem elinde bir güç hem de diğer elinde şefkat. Yani bizim istediğimiz olgunlaşma öyle bir şey ki adil, arif ve zarif olabilmekten bahsediyor. Ve de aynı zamanda edepli olmaktan bahsediyor. Tabii bunların hepsi de insanın kendi içinde erdemleri geliştirmesiyle mümkün. Erdemler çalışması maalesef günümüzde az olan çalışmalardan, nadir ezoterik yerlerde ya da mistik oluşumlarda çalışılan şeylerden bir tanesi. Yanlış hatırlamıyorsam Empedokles şöyle bir şey der: bir erdemde tam olabilmek için diğer erdemlerde de tam olabilmen lazım. Ben bunu ilk duyduğumda bu ne ya falan demiştim ama yıllar içinde o kadar bence kendini geliştiren bir şey ki düşünsenize. Ben bazen mesela eğitimlerimde şunu söylüyorum. Diyorum ki yani hiç ne kadar sözlerine ne kadar iyi söz verdiğini fark ettin mi? Yani söz verme erdemiyle tekamül edebileceğinin farkında mısın? Yani çok basit bir şey. Mesela ya ya ben gideyim aile dizilimi yaptırtayım işte regresyon yaptırtayım bir dakika ya belki bir sözle de bir şey yapabilirsin. Sadece örnek. Düşünsene Mahmut çıktı karşıda 30 yıldır görüşüyoruz. O Mahmutçum seni çok özledim. Zaten birinci yalan başladı. Bu kadar özlüyorsan neden başladı? Mahmutçum şöyle böyle bilmem ne. Haftaya görüşelim. Tabii ki Kenancığım Mahmutçum iyidir şudur budur. Bak ayrıldı. Ne saat belirlendi ne bir şey yapıldı. Haftaya olunur görüşülmez. Heh, Ya da bütün harika. insan evladı sizi çok seviyorum. Ondan sonrasında çingen çocuğu sana küfreder. Küfrettiği için iki tane tokat atarsın. Hani çok seviyordun? İzmir'de ben bunu gördüm. İzmir'de Sevgi Meydanı'nda aynı sohbet yapar. Ya da ya şunu duydum ya bir yerde biz olduk. Yarım saat sonra birisiyle çatışırken yani insanlar olarak ağzımızdan çıkanları bilmiyoruz. Söz vermenin önemini bilmiyoruz. Sadece ağzımızdan çıkan sözlere yani mesela şu bile bak. Ya Yunus sen her zaman böylesin. Her zaman mı? Evet abi her zaman böylesin. Bana örnek ver. Bak bu böyle böyle oldu mu? Ya doğru her zaman değil. Bak hep nerede uçarıdaysak, nerede ekstremlik varsa, nerede abartıyorsak burada sözlerimizle alakalı bir şey var. Düşünmeden konuşup düşünmeden söz veriyoruz ve olgunlaşmak için de kendi içimizdeki erdemleri geliştirmek çok önemli. Yani e, eline beline diline sahip çıkla başla istersen ya da istersen başka desturlarla ilerle. Sefada cefada aynı şekilde İsa'nın dediği gibi liste çıkar. Bir şekilde olgunlaşmak için erdemleri palazlaman gerektiğini görüyorsun. O yüzden de bu noktada bizim yolculuğa çıkan, kendi çağrısını bulan kişinin bir şekilde o erdemleri palazlaması, olgunlaştırması gerekiyor. Ben bunu açıkçası erdemlerle ilişkilendiriyorum. Fakat erdemler de öyle bir şey ki kendi içinde dengesi var. Yani yeri geldiğinde çok belki aşırı adil olacağım derken kendi nefsin için, kendin için doğru olanı yapmayabilirsin. Nefs kötüdür demiyorum. Tasavvufta nefsin de hakkını var dedi. Yani bir hırka bir lokma olmak değildir tasavvuf. Ama nefsinin de gerektiği kadar hakkını verip ama onu bir şekilde kontrol altına almaktır. Daha sonrasında Burak atına müttefik egoya dönüştürmektir. O yüzden bu karttaki bence arkadaki iki sütun sanki hakikatte perdemizi anlatan arkadaki morvari, bordovari perde.
Bir şekilde yine sağ elde adaletin, yani hakikatin adaletinin, ilahi adaletinin kılıcının olması, sol elde de beşeri hakikatin olması, bir nevi hakikatin nurunu bulduğumuzda e, hakikat bize bir kutup yıldızı olur. O da yine içimizdeki ışıkla, içimizdeki erdemleri palazlamak da olur. Kimsenin bize dışarıdan doğruyu söylemesine gerek kalmaması lazım. İçimizdeki eğer erdemler doğru çalışıyorsa. O yüzden bu noktada kendi çağrısını bulan kişinin hem kendisinin de dışarı dünyaya da adil olması lazım. Yani ben çağrımı buldum, işte terki diyar edeceğim derken çocuklarını açlığa ya da sevdiklerinin gözü pahasına oluyorsa o terki diyar etmekte terki diyar olmasa gerek. O yüzden ya da yeri geldiğinde yolculuğa çıktığında ben çağrım buldum. O yüzden o çağrım bulurken sadece benim yolum, benim yolum dışındakiler yol değil de değil. Yani bugün bence çağrı ile ilgili yola çıkıp orada olgunlaşma konusunda bunlar önemli. Bunların çok sık yapıldığı bir dönemdeyiz. Çünkü artık eskiye göre bilgi, maddesel hazlar, maddesel oyuncaklar bu hız tüketim toplumunda çok daha kolay bulunabiliyor. Ve o yüzden de insanların, yani mesela yine Vedik sistemde yola çıkanları çok güzel anlatır. İşte yola çıkanlar vardır, yola çıkıp yoldan dönenler vardır, biraz ilerleyip dönen vardır, yolun sonuna giden vardır. Adamlar bunları düşünmüşler. O yüzden de çok fazla yola çıkıp bu yolculuğa çıkma sonucunda dönen de vardır. Doğal olarak da kendimizin içimizdeki çağrımızı bulduğumuzda en büyük tehlikelerin de başladığını da söyleyerek olgunlaşmanın erdemlerle geleceğini hatırlatarak bitiriyorum. Evet üstadım, biz bugün siz yine bilgilerinizle, yaş tecrübeniz, erdemlerinizle az konuştunuz. Biz Yunus Üstad'la şakıdık, ettik, biraz zamanı uzattık ama Ne güzel, ne konuşalım. güzel. Harika bir sohbet oluyor. Yani bu sohbetlere doyum olmuyor ama 1,5 saati de aşmamamız gerektiğini düşünüyorum. Hemen hemen 1,5 saate de yaklaştık gibi görünüyor. Bu noktada isterseniz kapatalım yavaş yavaş. Aynen öyle. O yüzden pas attım zaten. Önümüzdeki hafta hangi kartlar olacak? Bir de onları isterseniz söyleyelim. Ondan Önümüzdeki sonra hafta kapatıp bitirelim. asılan adam Of. kartını inceleyeceğiz. Ardından ölüm kartını inceleyeceğiz. En önemli kartlardan bir tanesi ve sonra da denge kartını inceleyeceğiz. Ölüm sonrası ulaşacağımız denge noktasını inceleyeceğiz. Önümüzdeki haftanın konuları da bunlar. Vallahi önümüzdeki hafta bizde olun derim. Tabii ki yani biz bunu YouTube'da da Instagram'da da ben paylaşacağım. Fakat bir şey söylemeden edemeyeceğim. Yani önümüzdeki hafta özellikle ben şuraya girdim, buraya girdim, şunu yaptım, artık gözümde gözyaşım yok, devamlı mutluyum diyen modern kişisel gelişimcilere çok sağlam göndermeler özellikle benden gelecektir. Çünkü yorganın içine düşüp ağlamadıysan, kendinden tiksenmediysen bence yolculuk yapmıyoruzdur. Egonun çökmesi aşamaları, şişmesi aşamaları. Önümüzdeki hafta Cengiz Üstad'ın açılışıyla gerçek hayattan bazı şeyler de anlatarak, işin kabalistik ve ebced hesabı tarafına da girerek yine güzel bir şekilde uçarak sizlerle beraber olacağız. Sizleri önümüzdeki hafta inşallah aramızda görmek üzere kapatıyorum. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.